Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bülbül yuvası baklava tarifi ile geldim. Gerçekten çok beğenildi. Umarım sizler de tarifi denediğiniz zaman çok beğenirsiniz. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı su, 1 çay bardağı yoğurt, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı tereyağı, İsterseniz 50 gram olarak da kullanabilirsiniz. Tereyağını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde 2 bardak kadar un ekledim. Kabartma tozunu kabartıyorum. Kabartma tozunun üzerine 2 yemek kaşığı sirke ekleyip kabarttım. Yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başladım. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Ben toplamda 4,5 bardak kadar un kullandım. Bu hamurdan istediğiniz baklavayı hazırlayabilirsiniz. Daha önce sizlerle 60 kat baklava ve şöbiyet baklava da paylaşmıştım bu hamurdan. Ayrıca birçok baklava tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Azar azar un ilavesi yaparak hamurumu yoğurma kabında toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurumu 4-5 dakika kadar da masada yoğurdum. Hamur kartı ile göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlamaya başladım. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Ben bu hamurdan 10 adet beze elde ettim ama benim sizlere tavsiyem 12 hatta 15 adet beze elde ederek bu tarifi hazırlamanız. Ben daha önce bülbül yuvası baklavası yapmamıştım. İlk defa yaptım. İzlediğim bir video beni yanılttı. Biraz büyük hazırladım. Ben kendi hamurumu kullandım. Ama görsel olarak biraz araştırdım. Nefis yemek tariflerinden baktım, biraz büyük hazırlamış. Ben de ona göre hazırladım. O yufkayı biraz daha kalın, ben biraz daha ince açtım. O yüzden benim yaptığım bülbül yuvaları biraz büyük oldu. O yüzden eğer isterseniz yine 10 beze hazırlayıp daha sonra hazırladığınız yufkaları 6'ya veya 8'e bölerek de hazırlayabilirsiniz. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurlarımı açtım. Bu şekilde arasına streç sararak bu şekilde hepsini üst üste diziyorum. İsterseniz direkt tepsiye üst üste gelmeyecek şekilde dizebilirsiniz. Yanlama yanlama olacak şekilde. Yarım saat kadar dinlendireceğim. Buzdolabında dinlendireceğim çünkü havalar gerçekten çok sıcak.
Yine büyük bir tepside hazırlayıp 10 dakika kadar dinlendirip yine baklavalarınızı hazırlayabilirsiniz. Hızlı bir şekilde şerbetini hazırlamaya başladım. Şerbeti için 4 bardak şeker, 4,5 bardak su ekleyip karıştırıyorum. Şekerini biraz erittikten sonra ocağımın altını yakıyorum. Bir dilim limonu sıkıp içerisine bıraktım. Bu şekilde kaynadıktan sonra 20 dakika kadar kaynatıyorum. İsterseniz kısık ateşte yarım saat kadar da kaynatabilirsiniz. Ben orta ateşin altında bir ateşle 20 dakika kadar kaynattım. Hafif yoğunlaşmaya başladıktan sonra ocağımın altını kapatıp soğuması için kenara alıyorum. Hızlı bir şekilde hamurlarımı açmaya başlıyorum. Ben hamurları açarken tek tek dolaptan alıyorum. Çünkü havalar çok sıcak olduğu için hamur kendini çok fazla salıyor. İlk etapta bol bol nişasta kullanmaya özen gösterin. Daha sonra azar azar ekleyin. Sadece oklavaya yapışmasını engelleyin. Yufkanızın yuvarlak olabilmesi için her zaman oklavanızı aynı yöne koyup daha sonra yufkayı önünüze çekerek bu şekilde yuvarlak olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tarz hamurlar oklavayı gördüğü anda ilk etapta biraz yamuk açılıyor. Daha sonra sizler her zaman aynı yöne koyarak yuvarlak haline getirebilirsiniz. Bıçak yardımıyla 4'e böldüm. Dediğim gibi siz 6'ya veya 8'e bölün. İçerisine ben ceviz kullandım. Sizler isterseniz fındık fıstık da kullanabilirsiniz. Çok fazla iri çekmemeye dikkat edin. Aksi takdirde yufka yırtacaktır. Sarıyorum. Uç kısmında çok az bırakarak bu şekilde bülbül yuvası şekli verdim. Hızlı bir şekilde birkaç tane daha hazırlıyorum. Bülbül yuvalarını hazırladım. Tepsiye aldım. Hemen hızlı bir şekilde bir tane daha yufka açacağım. Yamuk başlayıp daha sonra nasıl yüz yuvarlak olduğunu sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yuvarlamaya başladım. Oklavayı her zaman aynı yöne koyun. Ara ara masadaki nişastayı temizleyin. Çünkü bir yerden sonra hamura yapışıp hamuru yırtabiliyor. Hamuru açtıktan sonra hızlı bir şekilde hemen böleceğim. Böldükten sonra ceviz serpiyorum. İsterseniz hazırladıktan sonra göbek kısmına fındık koyabilirsiniz. Pişirmeden önce yine ceviz koyabilirsiniz. Piştikten sonra da ceviz koyup şerbetlerseniz o şekilde de çok güzel olur. Baklavaları hazırladım. 150 gram kadar tereyağının içerisine 1 çay bardağı kadar sıvı yağını ekledim. Bu arada tereyağını ısıttıktan sonra oluşan köpükleri aldım. Dibinde kalan tortuları da baklavanın üzerine eklemeyeceğim. Tortuları kullandığınız zaman üzeri leke leke oluyor. Bu hamurdan toplamda ben 1,5 tepsi baklava elde ettim. Dediğim gibi daha küçük küçük hazırlayarak hepsini bu tepsiye sığdırmanız mümkün. 1-2 bezeniz de kalırsa eğer bu şekilde hazırlamak istemezseniz katmer olarak da kullanabilirsiniz. Baklavayı hazırladım. Yağını sürdüm. 160 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar pişiriyorum. Kızarma süresini kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Baklavayı fırından aldıktan sonra 2 dakika kadar ilk sıcaklığını çıkmasını bekliyorum.
Oda sıcaklığında soğutmuş olduğum şerbeti üzerine gezdiriyorum. Ben bütün şerbetimi bu tepsiye kullandım. Diğer baklavaları kuru baklava olarak tüketeceğiz. Genelde fazla kaldığı zaman biz pudra şekeri serpip kuru kuru o şekilde de çok seviyoruz. Hemen sizlere iç dokusunu da yakından göstermeye çalışacağım. Gerçekten inanılmaz lezzetli bir baklava oluyor. Tarifi gönül rahatlığı ile deneyebilirsiniz. Bütün ölçüleri tam ölçülüdür. Hemen bu şekilde yakından göstereyim. Ben göbek kısmına fındık veya ceviz koymadım. İsterseniz koyabilirsiniz. Antep fıstığı ile süslüyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.